Yaklaşık 20 senedir bilgisayarla alakalı işler yapıyorum. Çıkıp birisi dese ki bilgisayar programları içerisinde en faydalı programlar hangisi? Birinci sırada veri kurtarma programı, ikinci sırada virüs programı, hiç düşünmeden üçüncü sıraya da disk klonlama programını koyabilirim. Bugünkü videomuzun konusu EasyVS'in geliştirmiş olduğu disk klonlama programı ile alakalı olacak. Bu videoda anlatacaklarımız bilgisayar kullanıcıların hemen hemen hepsini kapsıyor. Yani oyuncu olabilirsiniz, yayıncı olabilirsiniz, herhangi bir iş bilgisayarınız vardır, ofis bilgisayarınız vardır. Özellikle bilgisayar işinizin bir parçasıysa mutlaka bir disk klonlama programı edinerek disklerinizi klonlayabilirsiniz. Disklerimizi nasıl klonlayacağız? EasyVS'in geliştirmiş olduğu güzel bir program var. Bu programı indiriyoruz. Örneğin eski bilgisayar kullanıyorsunuz. Bilgisayarınızda SATA bir disk var. Hard diskinizde bazı problemler çıkmaya başladı. Hard diskinizi zahmetsiz bir şekilde bir SSD'ye, başka bir hard diske, yani SATA'dan SATA'ya, IDE'den SATA'ya, SATA'dan IDE'ye fark etmiyor, klonlamalar yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda SATA diskinizde kurulu olan Windows diğer programların noktasına virgülüne dokunmadan M.2 SSD'ye, aynı zamanda 3.5 inç bir SATA'dan 2.5 bir SATA'ya geçebilirsiniz. SSD'ye geçebilirsiniz. Masaüstü bilgisayara geçeceğiz. Orada da SOS programını nereden nasıl indireceğiz, nasıl kuracağız, nasıl kullanacağız onu göreceğiz. Daha sonra videomuza son vereceğiz. Unutmadan söyleyeyim, kullandığım programın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. O linkten girerek, programı indirerek sizler de burada anlattıklarım senaryoları gerçekleştirebilirsiniz. M.2 SSD kasaları var. M.2'nizi bu kutu içerisine yerleştirerek tip C USB 3.0 üzerinden klonlama yapabilirsiniz. Yani buradaki M.2'yi anakarta takmadan USB üzerinden hard diskinizdeki Windows'unuzu kolay bir şekilde buradaki M.2'ye taşıyabilirsiniz. Kullandığınız anakart eski bir anakart. Üzerinde M.2 SSD slotları yok. PCI Express slottan SATA'ları dönüştürüp bilgisayar anakartına takan kartlar mevcut. Bu kartlardan internet üzerinde satın alarak M.2'nizi, M.2 SSD'nizi PCI Express 16 slotlardan birisine takıp bu dönüştürücü sayesinde eski hard diskinizdeki Windows'u ve diğer programları M.2 veya SSD'ye taşıyabilirsiniz. Birden fazla yöntemle bu işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda anakartınızın üzerinde bu anakartta olduğu gibi 2 adet M.2 slotu varsa M.2 slotlarının ikisini de takarak birinden birine klonlama yapabilirsiniz. Disk klonlamanın bize ne gibi faydaları var? Örneğin akşamdan çalışmalar yaptınız. Bilgisayarınıza virüs vesaire girdi. Virüsten kaynaklı Windows'unuz çökmüş olabilir. Format atıp sürücüleri yükleyip programları kurmak yarım günümüz çöpe gidecektir. Birkaç dakika içerisinde bilgisayarımıza takarak işlerimizi kaldığımız yerden devam edebiliriz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken bir husustan da bahsedeceğim. Daha sonra masa üstüne geçeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken teknik açıdan hard diskimizin, SSD'mizin, M.2'mizin fark etmiyor. Burada hepsi için aynı şey geçerli. Örneğin 1 TB'lık bir diskten başka yeni bir diske geçeceğiz. O diskinde 1 TB civarında olması lazım. Klonlama işlemini en kolay yönden yapmak istiyorsanız mutlaka bu şekilde internet üzerinden satılan M.2 SSD kutuları var. Bu kutulardan alarak tip C USB üzerinden klonlamanızı çok kolay ve basit bir şekilde yapabilirsiniz diyorum. Masa üstüne geçiyoruz. Şimdi masa üstüne geçelim. EasyVS'in geliştirmiş olduğu programa şöyle bir göz atalım. Nasıl indireceğiz, nasıl kuracağız ve nasıl çalıştıracağız onları da görelim. Videomuza son verelim. Baştan da söylediğim gibi programa ait link aşağıda olacaktır. O linkten girerek, programı indirerek bu tarz işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz diyorum. İkinci bölüme geçiyorum. Videonun açıklamalar kısmına bıraktığım linkten girdiğiniz zaman direkt bu siteye geleceksiniz. Burada gördüğünüz gibi Free Download butonu var. Bunu tıklıyorsunuz ve programı indiriyorsunuz. Birkaç saniye içerisinde program iniyor ve kurulumunu yapıyoruz. Bu arada yılbaşına özel %50 indirim olduğunu görüyorsunuz. Şimdi al butonlarını tıklayarak programı satın alabilirsiniz. Bu tarz sitelerde canlı diyaloglar benim çok hoşuma gidiyor. Bu sitede de canlı sohbet butonu var. Programımızı indirdik, kurduk. Satın aldığımız lisans anahtarını buraya giriyoruz, aktive ediyoruz. Programımız aktif olmuş durumdadır. Şu anda bilgisayarıma takılı olan mevcut M.2'miz 2 TB'dan oluşuyor. Elimde de 1 TB'lık bir disk var. Videoların ortalarında da bahsetmiştim. Mevcut diskinize yakın bir diskle kopyalama yapmanız gerekiyor. Bilgisayarınızın C diski çok doluysa mutlaka 2 TB ve üstü bir M.2 kullanmanız gerekiyor. Benim için 1 TB yetecektir. Harici M.2'yi USB 3.0'dan takıyorum ve işleme başlıyoruz. Eğer M.2'yi yeni satın aldıysanız bilgisayarda çıkmayacaktır. Bilgisayarımıza sağ tıklayıp yönete geliyoruz. Disk yönetiminden gördüğünüz gibi burada siyah alana sahip 931 GB'dan oluşan bir M.2'miz mevcut. Bunun üzerine sağ tıklayarak yeni basit birim oluştur diyoruz. Sonraki son diyoruz ve M.2'miz aktif hale geldi. Şu anda biçimlendirildi zaten. Biçimlendirmeye gerek yok. Kaynak diskimizi buradan seçiyoruz. İleri diyoruz. Hedef diskimizi seçmemiz gerekiyor. USB'den takıldığını görüyorsunuz. Üzerine bir kere tıklayıp select yapıyoruz. Next butonundan Project butonunu tıklıyoruz. Bu aşamadaki uyarıyı okumanızı tavsiye ediyorum. Hedef diskteki bütün veriler silinecektir. Doğru diski seçtiğinizden emin olun diye bir yazı belirdi. Doğru diski seçtiğimiz için Continue butonundan kopyalamayı başlıyoruz. Bu aşamada geçen süre bilgisayardan bilgisayara, donanımdan donanıma değişkenlik gösterebilir. Yani sizin bilgisayarınızın anakart işlemci yapısı, taktığınız M.2 SSD'lerin hızları, disk
diskinizin doluluk oranına göre. Mesela çok sayıda oyunlar, programlar falan yüklüyse buradaki süre biraz uzun olabilir. Bu arada yorumlarda soracaksınız. Necdet abi biz bunu USB üzerinden kopyaladıktan sonra USB üzerinden Windows'u açabilir miyiz? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kutu içerisinden M2 ve M2 SSD'yi çıkarıp anakart üzerinde olması gereken yere takmanız gerekiyor. Windows'u açamazsınız öbür türlü. İşlem bitmiş. Finish dedik. Yükleme gerçekleştirildi. 5 dakikalık bir zaman sürecinde bilgisayarımdaki mevcut Windows programlar vesaire her şeyle birlikte bu M2 içerisine yüklenmiş oldu. Klonlama işlemini laptop üzerinde yaptıysanız, örneğin bir hard diske veya bir SSD'ye klonlama yaptınız, USB üzerinden çalıştırmanız söz konusu değil. Mutlaka laptop üzerindeki eski SSD veya hard diski çıkararak klonladığınız diski veya hard diski takarak kullanabilirsiniz. Aynı şey masaüstü sistemler için de geçerli. Hazır masa üstüne gelmişken İZS programının bize sunmuş olduğu bazı görevlerden bahsedeceğim. Daha sonra klonladığımız M2'mizi bilgisayarımıza takacağız. Testimizi yapacağız ve videomuza son vereceğiz. Veri kaybı olmadan sabit sürücüye yükseltin. Windows 10.11 yeniden yüklemeden taşımak, verilerimizi tamamen kurtarmak için arızalı sabit sürücüyü değiştirin gibi. Eski HDD, SSD'yi yeni bir bilgisayara klonlayın. Cebinizdeki cihazlardan bir sürücüden diğerine veri aktarın. Anında geri yükleme için eksiksiz bir yedekleme oluşturun gibi seçenekler sunuyor burada. Yazılımın teknik özellikleri, ne var ne yok gibi özelliklerini de buradan görebilirsiniz. Sitenin en alt kısmına indiğim zaman burada da çok sayıda kısa yol butonları mevcut. PC veri kurtarma, Mac veri kurtarma, depolama ortamı gibi programla ilgili merak ettiğiniz konular varsa kısa yol butonlarını kullanarak programı detaylı bir şekilde incelemesini yapabilirsiniz. Bilgisayarımızdaki mevcut M2'yi çıkaralım, kopyaladığımız M2'yi takalım, testimizi yapalım ve videomuza son verelim. Mevcut M2'miz 2 TB. USB üzerinden klonladığımız M2'mizi de buraya taktık. Ekran kartını yerine takalım. Bilgisayarımızı açalım. BIOS'tan mutlaka ayar yapmamız gerekiyor. Direkt açtığımız zaman BSS'ten başlayacaktır. Şu anda BIOS üzerine baktığımız zaman bizim eski 2 TB'lık disk gözükmektedir. Klonladığımız 1 TB'lık disk aşağıda 3. sırada. Bunu böyle çekerek yukarıya alıyoruz. Kaydet ve çık butonundan OK butonunu tıklayarak klonladığımız SSD'den Windows'u başlatıyor. İyice emin olabilmek için üzerindeki mevcut 2 TB'lık M2 SSD'yi söktüm. Klonladığımız 1 TB'lık M2 üzerinden bilgisayarımızı açtık. 2 TB'lık disk üzerinde 2 bölüm vardı. Bu disk üzerine de 2 bölüm oluşturulmuş. Yaklaşık 5 dakika içerisinde böyle bir donanım sayesinde bilgisayarımızdaki mevcut diskimizi kopyalayıp ve böyle çalışır hale getirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.